Günaydın dostlar, selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Şu an saat 8'i 25 geçiyor. Saat 9'da bir yolculuğa çıkacağız. Yolculuğumuz Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan olacak. Kazakistan'ın güneyinde Türkistan isminde bir şehir var arkadaşlar. Bu videoda hep birlikte o şehri ziyaret edeceğiz ve oradaki dokuyu hep birlikte hissedeceğiz. Türkistan hakkında sizlere dilim döndüğünce bir şeyler anlatmak istiyorum. Videomuz Türkiye'nin lider su arıtma markası İhlas Agrosebilyon'un sponsorluğunda başlıyor. Musluktan suyu güvenle içmek istiyorsanız link açıklamada dostlar, oradan bakabilirsiniz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Agrosebilyon Unique sunar. 2 saatlik yolculuğun ardından Türkistan'a ulaştık dostlar. Bozkır'ın ortasında bir yerleşim yeri burası, bir şehir. İnanılmaz sıcak bir hava var. Şu anda öğlen saati, saat 12'yi 10 geçiyor. Güneş tepede. Bakalım yani sıcak bucak ama buraya kadar geldik. Gezeceğiz arkadaşlar. Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinin olduğu bir alana bir kompleks inşa etmişler. Hemen arka tarafında gişe var. Oradan bilet alıyorsunuz. 2000 tenge yani 180-200 TL arası bir şey yapıyor. Bu alanın içerisinde kalan yerleri ziyaret edebiliyorsunuz. Gezimize hemen bu noktadan başlayalım dostlar. Bu videoda yalnız değilim. Bir önceki videodan Uğur'u ve Aziz abiyi hatırlıyorsunuzdur. Videoyu izleyenler vardır. Uğur Kola hemen zaten karşımızda. Karda çok sıcak ya. Yani herhalde en sıcak günümüz olabilir. Gerçekten bu seyahatimizde ki en sıcak günümüz. Evet, en sıcak günümüz olabilir yani. Abi nasılsın? İyi abi, senden ne haber? İyi valla, ne olsun ya. Yani İyilik. Videoya başladım, artık gezmeye başlayabiliriz. Çok Sıcak bir hava ama yani çok. Hem birazcık de tam öyle sıcağına tam denk öyle kaldık sıcağına ama denk geldik. Yavaş yavaş gezeceğiz, bitireceğiz. çok güzel görünüyor. Buradan hakikaten önce şu manzarayı göstermek istiyorum. Karşıda Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi ve camisi var. Hemen şöyle göstereyim. Karşıda görüyorsunuz dostlar. Güzel bir dokusu var ama öncelikle bu dükkanı gezip göstermek istiyorum sizlere. Selamünaleyküm. Yaşlısın. Adın ne? İsmin ne? Bilmedim. Adın ne? İsmin. İsmim İsmin ha. Akniyet. 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 Benim de ismim Burak. Memnun oldum. Tanışkama konuştum. Ha, ben de çok memnun oldum. Sen Türkistanlısın. Aha. Buralısın. Aha. Gezebilir miyim dükkanını? Nerede? Şöyle arkadaşın dükkanını gösterelim dostlar. Bir sürü böyle hediyelik eşya var. Şunlar benim dikkatimi çekti, hemen gözüme çarptı. Bak bu güzelmiş mesela, kumaşı da güzelmiş, üstündeki desenler de güzelmiş. Bunlar kadınların giydiği. Bakın önünde şöyle hemen işlemeler var. Desenleri biraz daha farklı. Bunlar kadınların giydiği. Erkeklerin giydiği de iki tarz gördüm. Bir tanesi şu şekilde. Bunun rengini ve desenlerini beğendim. Şöyle işlemeleri göstereyim. Bir de şunu beğendim dostlar. Bunun da rengi çok güzel. Ben mavi tonlarını çok severim. Bunun da işlemesi gayet güzel. Burada da Türkistan'ın gezilip görülebilecek böyle bazı noktaları var. Tabağın üzerine işlemişler. Buradan ne kadar güzel görünüyor manzara ya. Baksanıza, tam fotoğraflık ha. Tam fotoğraflık. Çok hoş bir manzara. Otantik bir manzara. Hemen sağımızda solumuzda da kerpiçten yapılar var. Şöyle göstereyim sizlere. Bildiğim kadarıyla kerpiç kışın içeriği sıcak tutuyor. Yazın da içeriği serin tutuyor. Öyle bir özellik var. Tabii o dönem her türlü malzemeye ulaşamıyordu insanlar. Ne bulursa ondan inşa ediyordu evlerini vesaire. Dönemin koşullarına göre bir yaşam şekli hazırlamışlar kendilerine. Bayağı bir aslında burada böyle hediyelik eşya dükkanı yapılabilecek alan var. Belli başlıları açık. Şu an tabii öğle saati olduğu için çok fazla turist olduğunu söyleyemem. Yine tek tük birkaç kişi var. Bayağı bir sıcak çünkü ya. Gerçekten çok sıcak bir hava var. Tabii Bozkır'ın ortasındayız, bir de öyle nem vesaire bir şey beklemeyin. Yani kuru bir hava var, kuru bir sıcak var. Ben o dönemi düşünemiyorum açıkçası. Yani insanlar at sırtında oradan oraya. Biz arabayla gelirken bile yorulduk. İnsanlar at sırtında kilometrelerce yol yapıyormuş yani, şaka gibi. Aziz abi nasılsın? Abla bunlar ne Dostlar sizleri Aziz abiyle de tanıştırayım. Sıcaktan dilim dönmüyor abi artık ya. Bayağı sıcak ya. Bir önceki videoyu hatırlıyorsanız kendisini tanıyorsunuz. Abimiz Rizeli, Karadenizli ama kaç senedir Azerbaycan'daydın? 18 yıldır. Artık oralı sayılırsın abi. Yarı Azerbaycan. Özün yakşı. Şükür. Yaşıyor. Bak bu çok güzelmiş ha. Fark ettin mi ama şey gibi. Defne'ye. Çok büyük ama ya. Ya bu daha balaca var mı abla? Küçüğü varsa abi yakışır ha Defne'ye. Defne de Aziz abinin Aziz küçülüyor tatlı ama, kızı. küçülüyor. Üçümüz bir tane taksi ayarladık dostlar. Buraya Çimkent'ten ulaştık. İşte abi getirdi bizi, geri götürecek. Bir de işte bekleyecek. Belli başlı yerleri beraber gezeceğiz. 100 dolara anlaştık abiyle.
Dostlar sizleri biriyle tanıştırmak istiyorum. Adaşım. Hocam siz burada görevliydiniz değil mi? Burada Ahmet Yesevi Üniversitesi var. Evet, aslında görevli değilim de böyle hani sempozyumlara, araştırmalara falan geliyorum. Normalde hem adaşız hem de hemşehriyiz. Evet, İzmirli aynı zamanda kendisi. Evet. Burak'ı uzun zamandır takip ediyordum. Gördükten sonra da hemen yazıp irtibata geçmek istedim. Böyle güzel bir tesadüf oldu. Evet, çok güzel bir tesadüf oldu. Hızlı bir şekilde iletişim kurduk. Tam da böyle kendisinin burada olduğu dönemde biz de Türkistan'a gelince dedim hocam hani siz de videoya iştirak ederseniz, bilgilerinizi bizle paylaşırsanız çok sevinirim dedim. Ben din felsefesi alanında doktoramı bitirdim. İşte Türk dünyasında da işte Manas'ta Cengiz Aytmatov, burada Hoca Ahmet Yesevi gibi böyle büyük önderlerin hayatları, hikayeleri, felsefelerini falan araştırıyorum. Çok güzel. Bu beraber burada da belki birkaç bir şey söyleyebilirim. Yani. Tabii ki şu an neredeyiz hocam? Şöyle arkamızda bir tane yapı var. Onu da hemen Bu gösterelim. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi. Hoca Ahmet Yesevi biliyorsunuz Piri Türkistan diye geçer. Yani Türkistan dünyasının piri. Bunu söylemelerinin sebebi ne peki? Sebebi ne? Çünkü şöyle yani İslam Türk dünyasına geldikten sonra ister istemez farklı bir din, yani Arapların getirdiği bir din. Hoca Ahmet Yesevi Arapça ve Farsça çok iyi bilmesine rağmen Türkçe olarak anlatıyor ve Türkçe eserler yazıyor. O yüzden insanlar da İslam dinini, o manevi duygularını daha iyi alabiliyor. Tıpkı bizim Yunus Emre gibi. Evet, Türkçe aslında Türkçe olarak eserleri yayınladığı için önemi o yüzden. Kesinlikle. Yani en kısa bu şekilde Kesinlikle. söyleyebiliriz. Bir de o İslam'ın ilahi aşk boyutunu alıyor. Yani insanlara yardım eden, ne bileyim işte hoşgörü, saygı, sevgi, merhamet gibi noktalarda insanların kalbine dokunmaya başlıyor. O yüzden Hoca Ahmet Yesevi Piri Türkistan olarak bilinir ve tasavvufta şu an bizim Türkiye'deki Mevlana'lar, Hacı Bektaş ve hepsinin piridir. Hepsinin piri. Hepsinin babasıdır. Timur kendisine olan saygıdan dolayı bu türbeyi yaptırıyor Evet değil hocam. mi hocam? Aslında Doğrudur. bu 12. yüzyıl ama Timur 14. yüzyılda yaptırıyor. Şöyle Timur yani Moğollar geldiği zaman bütün her yeri biliyorsunuz Cengiz Han türbeleri dahi yıkıyor. Ama Timur bunu yapmak istiyor. Timur bunu yapmak istediği zaman şöyle bir efsane vardır. Bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Çok böyle resmi kaynak değildir ama bu türbeyi yapmaya başladığı her andan itibaren türbenin o kalasları yıkılıyor. Bazılarına göre bir öküz gelip onu yıktığını gece. Hiçbir muhafız onu koruyamıyor falan. Ondan sonra rüyasına giriyor Timur'un, Hoca Ahmet Yesevi. Benim diyor üstadım, hocam, sahabe diye bilinir. Aslan Bab var. O beni eğiten kişi. Otrar şehrinde, buraya yakın aslında. Önce onun türbesini yapın, sonra benimkini yapın diyor. Önce onun yaptıktan sonra burası artık yıkılmıyor ve tamamlanıyor. Böyle de bir efsane vardır. Dostlar girişte aldığınız o 2000 tengelik biletle Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine ziyaret edebiliyorsunuz. Yani ekstra bir ücret ödemenize gerek yok. Biz içeriye girdik lakin fotoğraf video çekme konusunda böyle birazcık sıkıntı yapabiliyorlar. Ben bir iki görüntü aldım. Kazak yetkililer de yani kusura bakmasın bunu paylaşmak istiyorum. Yok, problem Çünkü olmaz. görülmesi gerekiyor. Bir kazan vardı hocam orada. Evet, büyük tay bir kazan. kazan Çok vardı. büyük bir kazan Onun var. anlamını ben okudum da size anlatır mısınız? Yani o Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine Timur onu hediye ediyor. Belli dönemlerde halka hayır için böyle şerbetler falan verip Yesevi'nin Dağıtıyor. hatırına hayır için dağıtıyorlar. Şunu da göstermeden geçmeyeyim. Türbe yapılırken kullanılan orijinal tuğlalar da burada bakın. Korumuşlar bugüne kadar muhafaza etmişler. Oğlum ne güzel oldun lan. Resim geldi biliyor musun? Arkadaşlar yakıştı mı ne diyorsunuz yorumlara bekliyorum. Uğur tilki atıyorlar boynuna. Orijinal değil ya. Bir de heybetli ya adam. Erkek ya işte. Bana da olur. Burak sen de giy kahverengi. Kahverengi giyeyim ya. Aynı olmayalım. Dün akşam aynıydı. bakalım. Aa çok pardon abla. Oğlum şey gibi hissettim kendimi. Turan çalıyor kafamda şu an. Türk atak geçiriyorum şu an biliyor Türk musun? atak. Yemin ediyorum Türk atak geçiriyorum yani. Dur oğlum video çekiyor. Abi güzel oldu Bu da ha. yakıştı ha. Yakıştı ha. Kahverengi Burak'a da oldu. Ama bunu yazın takmıyorlardır herhalde. Gerçi burada yaz Oğlum şu an ben terledim çok ya. sıcak ha. Fotoğraf çekeyim. Arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Çok sıcak ya. O bayağı sıcak. Bak düştü, tilkin düştü. Ay oğlum gerçek gibiymiş lan. Bu gerçek değil değil mi? Gerçek hayvan değil bu. Orijinal mi bu? Alakası yok böyle ama Cengiz Han gibi. Şimdi bir dakika. Bu sizin hangi dönemlerde giyiyordu bunu insanlar? O seni anlayana kadar. Anlamıyor değil mi? Oho. Kazakça çok zor ya. Kazak Hanlığından mı bu? Photoshop'la yerleştirin buraya kartalı. Oğlum bu gerçekmiş lan. Gerçek. Oğlum ya kartal mı var burada? Dostlar bunu hangi dönemlerde giyiyorlardı bilmiyorum ama yani işte eski dönemlerde bu şekilde. Burası bozkır, kışın sert, o yüzden koruması için böyle kalın kıyafetler giyiyorlar. Ve tabii ki bunu da gerçek hayvanları büyük ihtimalle yine böyle derileriyle kendilerine bir motif yapıyorlar ki hani güçlü, kuvvetli. Oğlum o kartal çok sakat bak uçuyor geliyor. Burada kartal uçuruyorlar ama yani hayvanı niye öyle eziyet ediyorlar ya? Bak onu sevmiyorum ben işte. Böyle işte abi yani hani o dönem kışın sert geçtiği için dediğim gibi
bu şekilde böyle kendilerini korumaları gerekiyor. Tabii yazında bunu giymiyorlardır. Bu hayvan şeyi de büyük ihtimalle onların hani hanları, hakanları mı sadece takıyor böyle, hani belki de şey de olabilir ha, düğün motifi mesela. Toylarda moylarda takıyorlardır olabilir. bunu. Her şey olabilir. Her şey yapılabilir. Dur beyaz gel eşya. Uğur, beraber şöyle bir videoda çıkalım. Nasıl olduk kanki? Sibirya'ya gidecek gibiyiz sanki ha. Nereyi fethediyoruz? Oğlum çok sıcaktan ama. Çok uyanıyorum ben şu an. Türkiye'de nereye gittin abi? Türkiye, İstanbul, Ankara, Isparta. Isparta'ya gittin. Isparta vardım. Sevdin mi Türkiye'yi? O çok güzel. Çok güzel. Seviyorum ben. En çok nereyi sevdin? Ha? En çok nereye hoşuna gitti? Ben Antalya'dan. Antalya'yı çok sevdim. Isparta'yı beğendin mi abi? Isparta, Isparta. güzel. Isparta güzel. Antalya'da benim arkadaşım var. Arkadaşım var. Büyük baba, büyük ana var. Büyük annem ve büyük babam var. Ha. Antalya'da yaşıyorlar. Antalya'da. Sen- Serik. Serik'te. Sık sık ziyaretlerine gidiyorsun o zaman. Ziraat'ta. Onlar burada geldi. Hazır gelir mi yerge? Ha buradalar şimdi. He. Gezmeye geldiler. Gezmek. Senin özün Türkistanlı mı, buralı mı? Yok ben Kazakistan. Kazakistan, Almatı mı, Türkistan mı, Çimkent mi? Almatı. Orada ne yapıyorsun? İşliyorsun, Çalışmak. çalışmak. Ne iş yapıyorsun abi? Çalışmak, tercüman. Tercümansın. Ha. Hangi diller? İngiliz, Kıtay. İngilizce, Kıtay, Kıtay, Çince, Çin. Rusça vardır sende. Rusça var. Kazakça var. Kazakça var. Türkçeyi de Özbekçe. anlıyorsun. Türkçe küçük. Küçük küçük az az. Az az. Sağ ol abi, rahmat. Evet. Adın neydi? Ben Ali. Ali. Evet. Burak bende. Burak mı? Çok memnun oldum abi. Burak. Sağ ol. Ya elini sıkayım. Çok sağ ol abi, rahmat. sağ ol. Çok sağ ol. Rahmet abi. Evet, az önce Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni gezdik dolaştık. Onun hemen yakınında bir yerde kendisine Hoca Ahmet Yesevi Yeraltı Camii diye geçen bir yerdeyiz şu anda. Hoca Ahmet Yesevi 63 yaşından sonra Hz. Muhammed Peygamberimizin ölüm yılında o saatten sonra ben yeryüzünde yaşayamam deyip kendisini bir çilehaneye kapatmış. O yüzden burası Yeraltı Camii diye geçer. Ancak birazdan göreceğimiz gibi caminin de altında, yer altında bir çilehane var. Aslında onun içeride öğrencilerine ders verdiği de bir yer. Ama kendisi hiç çıkmıyor dışarı. Öğrencileri çıksa bile kendisi hiç çıkmıyor. Hep burada kalmış Hep yani burada. 63 yaşından Evet. sonra. Burası aynı zamanda mescidi onun. Duvarlarda Allah'ın 99 ismini görüyorsunuz. Bu tay kazanı az önce göstermiştik. Onun ya, şey o var, küçüğü. maketi var, evet. Şimdi kendisi 63 yaşından sonra burada kalmış. Evet. Hiç çıkmamış. Öğrencileri gelmiş, ona ders vermiş. Ders Hatta burada halkası. bir güzel bir eser var burada. Evet. Ölene kadar burada yaşamış Evet, ha. burada yaşamış ve derslerini vermiş ve burada çok öğrenci yetiştirmiş. Şurada çok güzel bir harita var. Gel oraya gidelim. O çok önemli. Ne demek biliyor musunuz o? Şimdi Hoca Ahmet Yesevi'nin yetiştirdiği öğrencilerin veya onun bilgisinin ulaştığı yerler. Bakın burası Türkiye. Türkiye'de kimler var? Kısaca bakalım. 72'de Hacı Bektaşi Veli, Mevlana Celaleddin Rumi, ondan sonra Sarı Saltuk, buraya kadar Yunus Emreler. Yani aslında o Yesevi öğretisinin Türkiye'de ne kadar fazla bir yere hakim olduğunu görüyoruz. Buradaki mesaj da şu aslında. Piri Türkistan buradan çıkıp bütün Anadolu'ya o Türklerin İslamiyet'e geçiş sürecindeki ahlaki, manevi, hoşgörü aşamasında bu bizim için de önemli olan Konya'daki Mevlana, Hacı Bektaş Veli gibi zatlarında aslında hocası, piri olarak geçiyor. Mesela şu maketi görürseniz biz şu an Yeraltı Camii'ndeyiz ama Yeraltı Camii'nin de yerinin altında böyle bir çilehane yaptırmış. Yani şöyle katmanlı şekilde girip şurada kendisini inzivaya çekmiş diyebiliriz. Orası da şu Evet, giriş. altında oluyor sanırım. Aynen. Bakınız Buranın böyle. altında kaç sene demiştin hocam? Sen Yani aslında rivayet çok uzun fazla. ama Mesela 63 yaşından sonra 40-50 yıl daha hiç çıkmadığı da söyleniyor. Burada böyle bazı eserler var. Şu aslında onun içindeki görselleşmiş hali. Tabii ki dışarıya çıkıyor. Yani yeryüzüne değil. Buradan çıkıp öğrencilerine ders veriyor. Zikir halkaları veya işte divanın hikmetli sözlerini söylüyor. Ama genelde kendisi sonra tekrar buraya girip o inziva haline devam ediyor. Hoca Ahmet Yesevi'nin yanında böyle bir alan var arkadaşlar. Burayı da göstereyim. Restoranlar vesaireler var, müzeler varmış buranın çevresinde. Sanırım böyle yeni daha kurulan bir yer. Yani zaten şehre geldiğiniz zaman da yeni bir şehir olduğunu, yeni böyle inşa edilen, kurulan bir şehir olduğunu görüyorsunuz.
Yapılar da yeni. Şöyle etrafımızı da göstermiş olayım sizlere. Dostlar şimdi biz Türkistan coğrafyasındayız. Türklerin ana yurdu olarak geçiyor hocam burası. Evet. Senden birkaç kelime böyle bilgi alabilir miyim? Bu Türkistan coğrafyası çünkü böyle birazcık geçmişte de tartışmalı. Orta Asya deniyor, böyle birazcık siyasi ve ideolojik olarak da Evet. bir şeyler var altında. Senden biraz böyle bahsedebilirsen çok sevinirim. Şöyle Evet, mikrofonu da sana vereyim. Çok derinlere inmeyelim ama şöyle diyelim ki mesela ben Türkistan'a geldim dediğimde herkes Türkmenistan'a mı geldin diyorlar. Şu an biz Türkistan vilayetindeyiz. Türkistan Kazakistan sınırları içerisindeki bir şehir. Ancak Orta Asya, Türk dünyasının hepsine de Türkistan denir. İşte bu ikisi karıştırılıyor. Ama şu an Türkistan diye bir şehir var. Kazakistan'ın güneyinde, Çimkent ve Taşkent'te, yani Özbekistan'ın başkentine çok yakın bir yerde ve burası yeni yeni oluşan bir şehir. Eskiden buranın adı, bu kasabanın adı Yesi'ymiş. Niye Yesi'ymiş? Hoca Ahmet Yesevi yaşadığı için. Sonrasında Piri Türkistan demişler ona, yani Türklerin piri, az önce anlattığım gibi. Ondan sonra da şehrin adı Türkistan olmuş. Ve Türkistan yavaş yavaş büyüyen, gelişen bir şehir. İçerisinde Kazaklar, Özbekler, üniversiteden dolayı Türkler, birçok Ruslar da var ya, az bir şey de olsa. Yani bir böyle kozmopolit bir küçük bir şehir olarak vardı ama 2020 ya da 12 yılında yanlış hatırlamıyorsam manevi başkent seçildi. Evet, burası dostlar, onu da ben hemen ileteyim. Hocam bu arada dinlensin çünkü hava çok sıcak. Eyvallah. Burası Türklerin manevi başkenti olarak anılıyor. Bu resmi olarak da artık kabul edildi. Evet. Şimdi Türkistan denildiği zaman tarihte Çin'in batısında başlıyor sınır, Hazar Denizi'ne kadar ulaşan bir coğrafya. Türklerin ana yurdu olarak geçiyor. Tabii ki bir kuzey-güney sınırları var. Onu haritadan siz araştırıp bakarsınız. Kesinlikle. Ama işte stratejik olarak, ideolojik olarak böyle hani birazcık da politik olarak Orta Asya ismi takılmış zamanında Aynen buraya. öyle. İngilizlerle ilgili birkaç böyle bağlantı da var bu Orta Asya isminin Kesinlikle. onlardan geldiğiyle ilgili böyle yazılar da okudum. Ama şu an biz hani Türkistan coğrafyasında geziyoruz. Aslında Özbekistan'ı gezdiğimizde de Türkistan coğrafyasında hepsi geziyorduk. Hepsi Türkistan coğrafyası. Aynen öyle. Ama biz Orta Asya'da diyoruz, Türkistan'da diyoruz. Aslında Türk dünyasının manevi başkentindeyiz. Aynen. Şu an Türkistan şehrini de o manevi başkente uygun olarak aslında biraz daha böyle tasarlıyorlar diyebiliriz. Birazdan mesela Kervansaray dediğimiz yere gideceğiz. Aslında bir AVM ama eski usule göre yapılmış. Yani kervan şeklinde böyle eski. Çünkü kerpiç İpek yolunun gibi. üstünde olduğumuz Kesinlikle. için. İpek yolu diye zaten ayrı bir yer daha var. Burası bir manevi başkent olduğu için dizaynı da yapılışı da hep ona göre yapılmış. Tabii ki en büyük manevi önder de Hoca Ahmet Yesevi. Burası bir aslında bütün Türkistan dünyası için, Türk dünyası için önemli bir nokta haline gelmiş. Arkadaşlar bir yemek molası verdik. Şöyle sizlere tabağımı göstereyim. Artık bu coğrafyadan ayrılmadan önce bir pilav yiyelim istedik. Burada da Özbek pilavı aynısı. İçindekileri zaten Özbekistan serisini izleyenler biliyor. Sarı havuç, kızıl havuç, normal pirinç, et, at eti de koyuyorlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şu at etidir. Bir de haşlanmış yumurta var. Şöyle içerisinde nohut var. Kuru üzüm de var. Buradan ayrılmadan bir artık pilav da yiyelim dostlar. Bakalım Türkistan coğrafyasında pilavlar nasıl? Afiyet olsun. Aşk olsun mu diyorsunuz? Aşk olsun. Aşk olsun. Bu da bıldırcın yumurtası. Evet, bıldırcın yumurtası yani. Haşlanmış yumurta dedi. Artık susuzlukta. Haşlanmış ama. Haşlanmış yumurta doğru canım ya. Haşlanmamış bu. Ben ek bilgi verdim sadece. Hadi tavuktan çıkmadı. Ha, ekmeğimiz de var. Dur bak, az kalsın bunu. Sıcacık ha ekmek. Ekmeğimiz de var. Ya Özbek mutfağının aynısı burada ya. Bal pilav Özbek restoranı zaten. Hafif yağ aradım ben şimdi. Ama 5 kazan çok yağlı ya. Hafif yağ aradım. Ben de hafif yağ aradım. Daha ilk lokmada yağ aradım. Hafif yağ aradım yani. Gittiniz değil mi hocam? Gördüm zaten. Ama bu arada bana orası da çok yağlı geliyor. O çok kuru bu ya. Çok oradaki çok yağlı. Ama bu da mesela evet, Biraz kuru olmuş bu. bir tık kuru geldi bana böyle. Bir tık kuru olmuş bu. Hafif yağ aradı insan yani. Videonun içinde bir yerde bahsettim diye hatırlıyorum. Burası eski İpek yolunun üzerinde kalıyor dostlar. Yani İpek yolu o dönemlerde biliyorsunuz da Çin'den başlayarak Anadolu'ya kadar uzanan, hatta Anadolu'dan da Avrupa'ya ve Afrika'ya kadar uzanan bir ticaret yolu. Ama aynı zamanda sadece böyle para kazanılan bir yol gibi düşünmeyin. Yani bir ticaret yolu değil sadece. Aynı zamanda kültürlerin de etkileşime geçtiği, kültür paylaşımının da olduğu bir yol. İpek yolu. Burası da İpek yolunun önemli merkezlerinden bir tanesi. Tabii eskiden kervansaraylar varmış bu bölgede. Şimdi de bu kervansarayları biraz daha böyle modernize ederek alışveriş merkezi tarzı bir yer yapmışlar. Şöyle bir modern alışveriş merkezi. Tabii o dokuyu yakalamaya çalışmışlar. Yani dış görüntü onu bize anlatıyor.
Burada bir sürü böyle mağazalar vesaireler var. Merhaba, nasılsın? Selam. Yaşlısın? İsmin ne? İsmim Adham. Adham. Evet. Burak, ben de çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Sen Türkçen iyi. Türkiye'de mi falan az biliyorum. okudun mu Türkiye'de? Az maz biliyorsun. Az biliyorum. Nereden öğrendin? Nereden geldiniz? Ben İzmir'den geldim. İzmir'den. Türkiye'den vardım Çok buraya. güzel. Ben Antalya'da oldum. Antalya'da oldun. Evet. Okumaya mı gittin, gezmeye mi gittin? Gezmek için. Çok beğendin mi Antalya'yı? Antalya ama sıcak. Sıcak değil mi? Ama Burası sıcak. da çok sıcak. Burası da Çok sıcak. çok sıcak. Evet. Sen Türkistanlısın. Türkistanlıyım, evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Afiyet olsun sana, görüşürüz. Değişik bir yer ya. Yani Çimkent'ten daha çok beğendim ben burayı, açık söylemek gerekirse. Çimkent'ten daha güzel burası. Karşısı çok ilginç bir mimar yalnız ha. Şeye benzettim, böyle Rus mimarisine benzettim, Kremlin gibi. Kanka, Kremlin'e benzemiyor mu karşısı? Nereye? Kremlin Sarayı'nın mimarisine şu topçuk olanlar. Topçukları diyorsun değil mi? Evet, kubbeler. Ama çok minareye de benziyor. Değişik. Karışık. Orada var mı bir şeyler? Yok. Türkler alışveriş yapıyor. Ha, Türk Kahve grupları var içiyorlar. değil mi? Bir şey gelmiş buraya herhalde. Bir protokol gelmiş Türkiye'den. O yüzden bir tık kalabalıktı. Türk grubu var. Türkçe sesleri çok duyuyorduk. Bizim konuştuğumuz Türkçeyi. Daha demin abi saz çalıyordu. Durdu hemen. Durdu hemen. Biri bir şey dedi. Durdu hemen. Güzel ama tatlı bir yer. Türkistan'ı Çimkent'ten daha çok sevdim. Ben de biraz önce onu söyledim ben de. Daha Türkistan'ı çok gerçekten keşke direkt buraya gelseydik ya. Evet. Çok aman sıcak işte biraz. Evet, Olsun, birazcık sağlık sıcak. olsun. Güzel şeyler gördük. Şuranın tasarımı çok hoşuma gitti benim. Dışının böyle dallı budaklı, Evet. farklı bir mimari yani. Buranın yeni bir yerleşim yeri olduğu çok belli. Yani şehre girdiğiniz andan itibaren bayağı bir yeni yapıyla karşılaşıyorsunuz. Elle çizmişler böyle. Harbiden güzel bir düzen var şehirde. Çevrenize baktığınız zaman işte otelinden böyle tarihi yerlerinde her şeyi o tarihi eski dokuya uydurmaya çalışmışlar. Buranın kardeş şehirlerini de biraz araştırma yaparken gördüm. Türkiye'de Afyon, Türkistan'la kardeş şehir. Azerbaycan'da da Şuşa, Türkistan'la kardeş şehir. Yani yakın zamanda Türk dünyasının manevi başkenti seçilmiş bir yer Türkistan. İnanın anlatacak çok fazla şey var. Belki gösterecek kısıtlı bir şey var bu coğrafyada. Belki böyle biraz daha Bozkır'ın içine girsek daha farklı şeyler de anlatılabilir. Böyle çevrede köyler möyler olsa onları da ziyaret edip çok fazla şey gösterilebilir ama bazen imkanlar kısıtlı oluyor, zaman kısıtlı oluyor ve konudan böyle belli başlı bir konudan sapmak istemiyor insan. Türkistan gezimiz böyleydi dostlar. Umarım keyifle izlediniz. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlattım. Sağ olsun Burak hocam. Onun da Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Burak hocam da bizlere bilgiler verdi. Çok sağ olsun. Böyle bir geziydi dostlar. YouTube kanalımı da takip ederseniz, Uğur'un da YouTube kanalını, kardeşimin de YouTube kanalını takip ederseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bunlar bedava. Takip etmeniz, yorum atmanız, beğeni atmanız bedava. Bizlere çok büyük destek olmuş oluyorsunuz. İkimiz de belki bazen aynı coğrafyaları geziyoruz ama inanın başka perspektiflerden anlatıyoruz. Başka bir dil kullanıyoruz. Farklı şeyler gösteriyoruz. O yüzden izlemeniz kıymetli olur. Bize desteğiniz çok büyük olur böyle. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda yepyeni bir ülkede olacağız. İnanın nerede olacağız? Şu an kafamda bir sürü şey dönüyor. Bana da sürpriz olacak. Size de sürpriz olacak. Videonun sonunda bunu da tahmin etmenizi isteyeceğim. Acaba nereye gideceğiz? Yani neresi olabilir sizce? Hem de videonun sonuna kadar kimler izliyor videoyu onu da görmüş oluruz hep beraber. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.